Evet, Manor Lords severler için beta sürümündeki e, oyunumuzun 1 Ağustos'ta güncellenmiş olan 0.8.097 versiyonunda e, yeni bir yer inşa etmeye çalışacağız. Bundan önce biraz böyle bir haftayı geçkin bir şekilde bekledim. Çünkü beta'nın şu anda bug'ları var. Fixlensin diye bekledim. Ama ne yazık ki şu an itibariyle bir haftayı geçti, neredeyse 2 hafta olacak. Yani 13 gündür bazı bug'larla beraber beta devam ediyor. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi beta. Beta'da bizi yeni şeyler bekliyor, yeni gelen binalar var. Beraber bunu oluşturacağız, beraber yapacağız. Bug'larla karşılaşabiliriz. Bug'larla karşılaşırsak yapacak pek bir şeyimiz yok. Belki o sırada biz oynarken ne kadar uzun tutacağımı bilmiyorum. Çünkü stable versiyondaki, Temmuz ayındaki gelen güncellemeyi oynadık. Oraya bir e, oynatma listesi koyabilirim videonun herhangi bir yerine, bilmiyorum. E, Güzel bir seri yaptık. 17 ya da 18 videoluk bir seri olması lazım. Şu anda ekleniyor. Değişik bir tecrübe oldu benim için de o. Rastgele bir haritaydı. Ee, Burada biraz daha farklı gitmeyi düşünüyorum beta'da. Beta'da şöyle, çünkü beta'da peynir var. Beta'da e, hayvan yemi var, yulaf var. Bunlardan faydalanmak istiyorum. Ayrıca bu yeni beta versiyonunda yapmak istediğim şeylerden biri, challenge olarak, İkinci ya da üçüncü bölge almak istemiyorum. Yüksek tepeler haritasındayız gördüğünüz gibi. Yüksek tepeler haritası küçük. Bir düello şeklinde açmış bulundum. Gerçekten bunu ayarlamamıştım. Sadece bir stable versiyondan sonra beta'yı açınca ayarlara bakıyordum orada. Oynamadığım bir mod bu. Bir düello modu. Ee, Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir tane e, sizinle ortak haritayı paylaşan bir yapay zeka düşmanınız oluyor. Ne kadar güçlü, ne kadar değil, neler yapıyor, hiç oynamadım ben bunu. E, evet, düşmanımızın güzel bir balık sürüsü var, 374. Yani aç kalma gibi bir şey yok ve aynı zamanda da inanılmaz bir demiri var. Büyük bir ihtimal çok savaşçı olacak. Bunun haritası çok iyi bu arada. Yani bu duracak bir harita değil. Burada yapacağı şeylerle beraber direkt saldırmayı seçebilir. Asker basacak çünkü. Çok fazla. Bizim haritamızda ise tarlamız var ve tuzumuz var. Bunları kullanacağız. Tarlalarımızda keten ekeceğiz. Tarlalarımızda arpa ekeceğiz, yulaf ekeceğiz. Aynı zamanda ticaret de yapacağız. O zaman ne diyoruz? Başlayalım. Şimdi buraya başlamadan önce verimlilik noktasında rakımımız çok yüksek. Başladığımız noktada onu gördüm. Dikkatimi çeken şey o. Ben bu haritada hiç oynamadım. Bu da yeni bir benim için deneyim olacak. Yani bu da şu anlama geliyor. Burada biz hayvan besleyemeyiz bu rakımda. Ee, Yükseltide verimli tarım diye bir şey var. Belki seçeriz. Ama bunu düşüneceğiz. Bakacağız hangisi bizim için daha iyi. Ee, ilk önce biz bir ketenin ve arpanın olduğu yerleri işaretleyelim. Bu bizim için çok önemli. Öncelikle keten. Keten mesela şu bölgede varmış. Bu bölgeyi keten olarak döndürürüz. Arpamız da burada verimli olarak, tam olarak burada var. Ee, Bir de gördüğünüz gibi şu bölgemizde mevcut. Yeterli mi? Yani arpada biraz, evet, az bir arpamız var. İçecek üretiminde biraz yavaşlık olabilir. Şurada da varmış. Evet, burada da var. Yani tam gözükmüyorlar. Buraları da arpa yaparız. Bunu sonrasında da unutmamam lazım. Yerleşke yapmamam lazım. Ama şu anda keteni işaretlemek istiyorum. Keten üzerine bir şey kurmayalım. Güzel de bir çizgimiz var. Bir morgun büyüklük olacak şekilde ayarlayacağız tarlamızı. 2.2 oldu. Bunu ikiye böleriz. Yani çok fazla işçimiz olmadığı için, başta nüfus olarak çok az olduğumuz için
Evet, şöyle tam bir Morgan şeklinde çok iyi bir başlangıç. Şurayı da alırız. Burası biraz daha büyük olur bir Morgan'dan. 1.3 çok iyi. Şuraları herhalde kullanamayacağız ama oraya da haritada rastgele çıkmış. Evet. En azından şuradan başlamayı deneyelim. Evet, kullanamıyoruz. Şu şekilde kullanmamız mümkün ama kılı 40 yararcasına yaparsak nasıl bir şey çıkar? Çünkü bizim için zorlu olacak. Hiçbir yere almayacağımız için bunu bu önemli bizim için. Başlangıç bir kere yapacağız bunu. Şuraya bir yol çizip anlayabiliriz aslında. Evet. Aslında buralarmış. Anladık mı? Peki. Sanki anladık gibi. Tam şurası. Şu şekilde bir ihtimal. Bu arada evet biraz kaydırmış olduk. Keten ve şeyden. Ee, Ketenin olduğu yerde buğday var. Güzel oldu. Keten ve buğday tam sınırda kalmış. Ee, Zaten yeni gelen yulafımız her yerde var. Tam sıkıntı yok. O çizgi uygun yani. Evet, şu şekilde çizmemiz mümkünmüş. Gördüğümüz gibi. Şöyle bir Morgan yaptığımızda 1.2'lik bir yer inşa etti. Enteresan. Bayağı küçük inşa etti. Evet, buralar bizim tarlalarımız. Önemli. Evet, ketenimiz aslında bayağı var. Hesapladığımızda bu kadar keten doğrudan bize para da kazandırabilir. 1.3 Morgan uygundur. Burada bir taşlık var, herhalde yapamayız. Şimdi bu kadar tarlayı başta çalıştıramayız zaten. Ama çizimimizde yapalım. Nadas kalsınlar. Evet, burada da şöyle bir tarlamız oluyormuş. Evet, burayı da kullanacağız. Her şeyi kullanacağız. Mümkün olduğu ne mümkünse oraları kullanacağız. Evet, keten olayımız tamamen bitmiş vaziyette. Şimdi şurada da var ketenimiz. Arpa orada yok. Yani burayı almamıza şu anda gerek var mı? Alalım yani sıkıntı değil. Nadas kalacak ama. Şöyle bir yerimizi belli etmiş olalım. Arpayı işaretleyebilme şansımız var. Şuradaymış arpamız. Gördüğümüz gibi ketenle arpamız farklı fertility dediğimiz yani mesela arpayla çakışan şey ne? Arpayla yulaf çakışıyor mesela. Ama arpayla keteni aynı anda da götürebiliriz. Bunu tabii biraz daha ilerleyen süreçte de yapacağız.
Burayı şu şekilde almamız bizim için uygun. Alabiliyor muyuz? Şans işte bu. Evet, kaydımız tamamlanmış. Bu kadar da alıyoruz. Evet, şurası alamıyoruz. Kullanılamıyor. Arpa'da başka gözüme çarpan görünürde. Arpa biraz daha ileride yapabileceğimiz bir... Oo, aşağı tarafta varmış. Burayı da dikkate alalım ama aşağı tarafta ben bir şey yapmayı düşünmüyordum. Ama tamam. Yani burayı mera alanı yaparım diyordum. Burası tamamen rakımlı olduğu için. Ee, Bence buradaki ağaçları yok ettikten sonra, aldıktan sonra, şimdi boş yere yok etmeyelim. Ee, Ortamımızda çevremiz nasıl? %33 çayır, %56 koru. Şimdi bu %33 çayır dediği yer büyük bir ihtimal başta böyle değildi bu arada. Yani etrafa bir şeyler koydukça, tarlalar koydukça, etrafa evler koydukça çayır ortamımız azalacak. Çayır şu anda çok önemli. Bu yeni gelen beta versiyonuyla. Polenleşme için önemli. e, Arı kovanı için önemli. Ama en önemlisi herbeş doğurganlıklar. Yani hayvanlarımızın doğuracak olması çok önemli. E, Çünkü buralara nerf geldi. Nerf'te neydi? İşte hem koyun hem inek sayısını yani nerf geldi derken şu şekilde geldi. Mera ortamı biraz daha 2.2'ye kadar azaldı. Öyle 100 yerlik 100 mesela işte şöyle bir mera alanı yaptığımızda 100 koyun ya da 100 hayvan sığıyordu ama şu anda sığabildiği en fazla 50 falan olacak aslında. Belki 45 olacak şuraya ve aynı zamanda da yiyecek tüketecekler. Evet. Sanayi bölgemiz burası. Ee, Gördüğünüz gibi tarlayı sadece keteni yaptığımızda bayağı bir kuşattık gibi oldu. Şuraları da artık kullanırız bari, ne yapalım. Artık kurulumumuza başlayabiliriz. Yolumuzu çizelim bir. Evet, biz tamamen çiftçilikten yürüyeceğiz. Silahlanmamız biraz daha zor olacak. Alet bizim için çok önemli. Demirimiz olmayacak. Para kazanmamızın nasıl bir şey olacağını ben de bilmiyorum. Ticaret merkezinde deneyeceğiz. Umarım rahat kazanırız. Buralar şöyle bir dursun yol olarak. Oraları sonra da ayarlarız. Evet. Şimdi buradaki keskin yolu halledelim. Sınırımızı bilelim, yani nereye kadar gelebiliyoruz. Evet, burada geniş bir yeri alamıyoruz. Şöyle alabiliyoruz. Evet. Bu bölgede de şöyle bir yol çizelim. Ticaret merkezine nereden gidiyor yol? Burası ticaret merkezine gidiyor mu? Gidiyor. Şuradan geliyor yani. Şu aşağıdan... iki tane ticaret merkezi var. Ya biz buradan gelen yolla daha çok haşır neşir olacağız. Ya ana yolumuz burası. Bunu da dikkate alalım. Evet, o zaman kurulumumuzu şöyle başlatabiliriz. Şu şekilde de ilerleyebiliriz. Buralar bizim yerleşkemiz olur.
Sadece tek bir boylamda gideceğiz. Ben de bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz sonunda. Ama yeterli bir alandır diye düşünüyorum. Yeterli bir alan. Çünkü amacım çok hızlı bir şekilde 3. ve 4. seviyeleri yükseltebilmek. Başarabilecek miyiz? Hayatta kalabilecek miyiz? Neler olacak? Göreceğiz. Öncelikle tomruk kampını yapalım. Tomruk kampı şurada olsun. Ondan sonra tahıl ambarı ve ambarımızı koyalım. Burası biraz daha orta yer. Aslında bir nebze uygun baktığımızda. Yolumuzu buradan çekeceğimizi varsayarsam uygun yani. Şu şekilde. Bir tane pazar yeri inşa edelim şimdiden. Evet. Şu şekilde burayı kaplamış olursak. Kaplamayalım. Şu şekilde yapalım. Evet, pazar yerimiz biraz küçük mü bilmiyorum ki. Ben şu şekilde yeterli. 5, 11 yeterli. Şöyle bir başlayalım. Kurulumlar başlasın. Öncelik Tomruk kampına verelim. Hızlı bir şekilde buraya yönelsinler. Yol çekmemiz illaki gerekiyor mu Tomruk kampı için bilmiyorum. Ama tuz çıkartacağız zaten. Tuzdan bir tane yol çekelim. Şu şekilde. Şimdilik. Ayrıca şuradan da bir yol çekelim. Tomruk kampının yeri sürekli değiştiririz. Önemli olan memnuniyetliğimizi arttırabilmek. Nüfusu hızlı alabilmemiz için, hızlı bir nüfusa sahip olabilmemiz için bu çok önemli. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şeyler tabii ki de molos taşı falan da olacak. Yani ticaret merkezinden bayağı bir alışveriş yapacağız. Yapmak zorundayız. Onun için seçimimizi doğru yapsak güzel olur. Şimdi öküz almadım, unuttum. Ee, öküz alalım. Bir tane bağlama kazığı. Onu şimdilik şöyle hemen bunun yanına koyalım. Yerini sürekli değiştiririz. Evet. Kaynak bölgesini koru dediğimiz. Burada bir kaynak bölgemiz yok aslında. Yani koruması gereken bir yer yok. Bunu kaldırabiliriz tiki. Gelişmişten sadece istediğimiz yerleri şöyle hızlı bir şekilde daha küçük varyasyonda yaparsak şuraları hızlıca alsın. Öküz siparişi verelim. Hatta sonra bir tane daha verelim öküz siparişi.
Evet, şey yapamıyoruz. Şu anda kalasımız yok. Bir tane daha kuralım. Güzel meyve sebze bahçeleri yapmayı düşünüyorum. Yani hem ileriye dönük. Ne kadar para kazanacağımızı bilmiyorum tabii ki de. Ona göre de değişecek çünkü meyve ve sebze bahçelerinin verimliliği de düşürüldü. Bu yeni gelen beta update'inde. Tabii kısmi olarak ben bunun bir videosunu çektim. Bu video yayınlanmış olduğunda zaten öncesinde bayağı görülmüş olacak güncellemede gelen. Şimdi biz buraya bir tane hayvan atarsak ne olur? Şuraya da evet şimdiden ihtiyaçlarımızı koyalım. Ee, İlk yerleşkenin aslında şöyle gidiyor olması çok avantaj ama şuradaki taş biraz bize engel oluyor. Çünkü pazar yeri birden fazla pazar yeri de kurabiliriz. Şurayı açtıktan sonra şuraya da bir pazar yeri kurabiliriz. Buraya doğru yönelebiliriz. Normalde isteğim aslında bu tarafa doğru gitmek. Ne kadar tımar arazisi yaparsanız o kadar da e, çayır ortamınız düşecek. Şu anda kaç kerestemiz var? 6. İnşaat işi hızları düşürüldü. Öyle hızlı hızlı ev yapamayacağız betada. Bir yönden iyi oldu aslında. İyi oldu diye düşünüyorum yani. Şimdi bu yolu şöyle çeksem. Evet. Şuradan da şöyle bir yol çeksem. Sonra bir yolu da şurayı şu şekilde kapatacak. Çünkü burayı sadece böyle kullanacağız. İleride bir ambar, tahıl ambarı vesaire gerekirse taverna gibi yerler, birahane gibi yerler gerekirse onları da artık biraz daha iç taraflara doğru ya da birden fazla kurmaya çalışırız. Bence odun sayımı yok olmamış daha 7 diyor. Evet, yiyeceğimiz tükeniyor. İlk şeyi nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Balıklar yeterli mi acaba ilk kışı geçirmemize? Meyvelere ulaşmamız mümkün değil. 54 tane meyve var. Ta oraya gidip gelmek gerçekten 1,5 ay sürer oradan bir şey getirmek. Yani sanki bu meyveyi unutmamız gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bilemedim. Belki buraya bir tane toplayıcı kulübesi koyup yanına da bir tane tahıl ambarı koyarsak, o tahıl ambarında duran kişiyi pazar yerine vermezsek, buradaki meyveleri tahıl ambarına koyar. Yine buradan ama bir işçi yükü demek. Yani lojistik olarak çok iyi değil gibi. Bakalım. 8 keresteyle başlayabiliriz aslında. Uygun. Ee, Bu tabii kuracağımız evin boyutuna göre değişiyor. Hmm, evet.
Bu şekilde bir kurulum aslında güzel. Tamam, onu bir yarıya kadar alalım. Şuraya. Bence gayet ideal. Evet. 14 istiyormuş. Bu 2, 4, 6, 7 tane şey var. Ben niye toplamayı daha hızlandırmıyorum ki? Bir hızlandıralım. Bunu hatta alet alırız. Daha da hızlandıralım. 14 tane keresteye hemen ulaşalım. Hızlı bir şekilde. Ee, tahıl ambarı toplamış. 13 tane zaten ekmeğimiz var. Kaldıralım. Depomuz daha bitirmemiş. Şu anda bitirdi herhalde. 9 tane aletimiz var, evet. Evet, buradaki işi hızlandırmamızla beraber kurulumumuz başlayacak. Hemen ardında bir tane de balıkçı kulübesi kurarız. Evet, 18 keresi çok güzel oldu. Şuradan mı almıştık? Evet, bu uygun aslında. 2, 4, 6, 7. 7A ile 2 de ekstradan olur. Başlangıç için bence ideal. Ee, bir tane daha alamıyor. 2 gün var. Tamam. Şimdi kereste üretimini şu şekilde yavaşlatabiliriz. Ve şuraya bir balıkçı kulübesi bir yere inşa edebiliriz aynı zamanda. Balıkçı kulübesinin yerini sonra da değiştirebiliriz. İlla burada olması gerekmiyor ama yakında olsun ki şöyle olsun. Değiştirebiliriz bunu. Yıkıp yeni bir balıkçı kulübesi inşa edebiliriz. Hem ambara yakın olsun hem de nereden tutacağını bilmiyorum şu anda. Oraya yakın olsun. Bunu bir tık düşüğe ayarlayalım. Burayla ilgilensinler. Hatta kereste toplamayı da iptal edelim. Bundan sonraki kuracağımız şey ticaret merkezi olacak. Ee, onun inşası olurken 4 kereste de bu istiyor. Şöyle alsak. Ha, burada zaten bir şey yapamıyoruz. Dik diyor. Şurada da. Tamam. Sadece burada yapabiliyoruz. Şöyle kuralım şimdilik. Şuradan bir yol çekelim. Evet. Bunun için kalas gerekiyor. 4 kalas. Hemen tomruk kampı ve e, hızarhaneyi kurarsak hem kereste hem kalas üretimini hallederiz. Dediğim gibi ev inşaları eskiye nazaran daha yavaş. Evet, şu anda paramızı bitirdik. 3 öküzümüz var. Evi olanlar hemen yerleşmeye başlıyor.
Hatta ilk şurayı alalım hemen. Şöyle ayarlayalım. Daha küçük ayarlasam, daha hızlı aldırsam. Çünkü buraya zaten kuracağız birazdan. Evet. Biz o zaman kesime devam edelim. Ee, 2 tane ev kuruldu. Şöyle biraz hızlandıralım. O kesimini devam etsin. 0 kerestemiz var. Evet, gördüğünüz gibi inşaatlar tıkır tıkır işlerdi. En hızlıdayım ama işlemiyor yani. Yakın olmamıza rağmen işlemiyor. Yavaşlama söz konusu. Yavaşlatıldı yani. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor bunları yaparken. Evet, Mayıs ayındaki yeni gelecek aileyi kaçırdık ama en azından Haziran'dakini kaçırmayalım. Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos içinde küçük köy olduk. Hemen durduralım şuradan bir seçelim ne olacağımızı. Evet, burası önemli arkadaşlar. Bu sizin tamamen geleceğinizi etkileyen bir kerelik olan ve bir daha değiştiremeyeceğiniz seçenek oluyor. Kökenler seçeneği. Şimdi bana uygun yükseltide tarım var. Yani Biden iç bölge halkı tarım yaparken verimliliği %20 arttırıyor. Bunu hiç denemedim ama o %20 eğer ki var olan ürün sayısının üzerine %20 ekliyorsa örneğin işte 60 zaten öyle eklemek zorunda gerçi 60 keten alacaksan 72 ketene dönüyorsa böyle bir verimliliği söz konusu. Kötü değil aslında, şimdi 12 diye es geçmemek lazım ama ucuz hayvan ithalatı inanılmaz iyi. Öküz, katır, at, koyun, kuzu, keçi, domuz ve tavuk diyor. Bu büyük bir ihtimal şu anda güncellenmemiştir Türkçesi. Bence aynı şey için de geçer. Sığır için de geçerlidir. Ucuz. Sığır ve buzağı. Maden ocağı, zanaatkar verimliliği cezası. Ama burada bizim için uygun olan bu da çok iyi aslında. Giyecekler 6 ay kadar üzerlerinde kalıyor. %50 arttığında 9 ay kadar. Mükemmel aslında, o 3 ay bile çok iyi. Verimli avcı kampları ama bizim kampımız yok. Bize en uygun sanki Regensburg Lonca üyeleri gibi. Çünkü biz çok savaşçı olamayacağız. Hatta hiç savaşçı olamayacağız. Bizim bölgesel zenginliğe de ihtiyacımız var. Belirli bir seviyede aslında bunu artık gerekmiyor. Eğer çok böyle işte demirle uğraşıyorsanız, çok fazla sınırsız balığınız varsa buralardan para kazanılabiliyor. Biz nasıl kazanacağız? Tuzdan vesaireden ben de bilmiyorum. Ee, Düşebilir, satış yapamayabiliriz, çok kötü durumda kalabiliriz. Mesela bu önemli bizim için. Ee, Bölgesel zenginlik maliyetlerini kaldıracak ve yarı yarıya inecek inşaat malzemeleri. Tuz ve demir cevheri mi, demir levha mı? İthalat değeri %30 düşüyor. Yani burada demir levha diye çevirmiş ama belki ikisi için de geçerlidir ya da demir cevheri. Biz bu silahları zaten ticaret merkezinden alacağız. Bence bu bize çok uygun. Bunu açıyoruz. Regensburg Lonca üyeleri bize en uygun yer diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Regensburg'un Lonca'sına kayıt olduk. Harika. Devam edebiliriz. Evet. Büyük bir ihtimal mızrak ve kalkan, evet, geldi 20 tane. Evet yani
Arkadaşlar evleri bitirmemiz lazım. Balıkçı kulübesi kuralım, balık yiyelim. Çok yavaş gidiyoruz. Mayıs da bitecek yani. Çok yavaşız. Bence şunu bir önceliğe alalım. Hadi. Nereye gidiyor bu? Ha, kereste. Tamam. Ha, ısrarla buradalar. Tamam. Aç kaldık ama. Ha, bunu da bilelim. Bayağı acıktık bence. Yemeğimiz yok. Ve bu balık sürüsünün bizi doyuracağı kanaatinde değilim. Mayıs ayındayız. Bir tane yeri çiftlik evi kursam yemek için bir şey ekebilir miyim ki? Ha, o kadar kişi yokuz ya. En azından ilk yulafı eksek bu kışı atlatmamıza yardımı olur aslında. Şuradan bir yulaf eksik şuraya, şu küçük yere. Bu kışı atlatmamıza faydası olur diye düşünüyorum. Çiftlik evi kuralım o zaman. Küçük bir yer. Değil mi? Küçük yani orayı hallederiz gibi. Sadece çiftlik evini koruması etmesi yetiştiremeyebiliriz. Ağustos'a kadar ekilmesi lazım. Yani Mayıs'tayız. Evet. Bir tık sıkıntı. Hem bu ağırlıktan yola çıkarsak. Yani 20 tane bile yulaf alsak yeterli aslında. Fazla değil yani. Bir ay kadar bizi uzatsa. Ama işte Haziran'a girdik. Ben diyorum da. Orayı değil. Burası değil. Düşük yapalım onu. Buraya bir kişi atayalım. Gelişmişten burayı bir sömürelim önce. Çünkü yapacak başka bir seçeneğimiz yok. Şimdi burayı bunu ayarlayalım. Beta'da gelen. Kışın kimse olmasın. Eee, böyle birer kişi olsun. Şöyle bir kişi daha olsun. Kış ayımız Aralık'ta başlıyor. Aralık'ta donma başlıyor aslında ama ayrılırız şeyden. Şu gelişmişten sınırımızı belirleyelim. Biraz fazla. Evet 165 ama biz onu biraz aşağı indirelim. Bu sene yapacak bir şey yok. ...36'ya kadar indirelim. Yakacak tükeniyor mevzusu evet. Ha burası açıldı yavaştan. Çok iyi. Şimdi odun kulübesi. Oduncu kulübesi. Şöyle bir kurulum yapalım oraya. Evet, buradaki asıl mevzu bittikten sonra şu olay. Yani
Ha, yetiştiremeyiz ya, yok. Ben boşuna çabalıyorum çiftlik evi için aslında. Yetiştirirsek ne âlâ ama. Burayı da bir çıkartalım. Bunlar da çalışsın. Daha hızlı. Lütfen daha hızlı. Yok, Temmuz'a girdik. Yetiştiremeyeceğiz. Yani Mayıs'ta başladığımız evre burada çalışıyorlar ısrarla. Yani düşük ayarladım. En yükseği ayarlı bu. Oduncu kulübesini tamamladılar. Bunu da düşürdüğüm halde. Ne diyeyim? Yani bize sanki Ekim olmayacak gibi bu sefer. Kışa girerken kışın bir açlık tuzu satıp bir şeyler alabiliriz. Hızlı. Yapabileceğimiz tek o var kışın. Aklıma o geliyor. Evet, şimdi iki hayvanı da atasak. Arkadaşlar. Sadece bir kişiyi bırakacağım. Onu da tahıl ambarına koyacağım. Risk alıp hatta şuradan bir kişiyi çeksem şu anda. Onu da buraya atasam yapabilir miyiz? Mümkün mü böyle bir şey? Sizce? Gerçi iki hayvan atamanın bence yapamayız. Evet, kendi elleriyle başladılar. Öküz gelse daha güzel olur. Ha, ticaret merkezinden bu demir cevheriyle demir levhaya bir bakalım mı? Demir cevheri 11. Herhalde demir levhaya ucuzlamış olan 11. İthali. Öyle mi? Şimdi bu ucuzlamış şekli mi biz de seçtik? Doğru seçtik değil mi? %30'u 11 mi ediyor ya? 12 değil miydi bu? 12'nin %30'unu nasıl 11 hesaplamış? Acaba açtığımızda mı düzelecek bir şey bu? Yani bilmiyorum. Allah Allah. Burada bir hata var bence matematiksel. Evet, tarlayı biraz daha hızlı sürebilir miyiz? Süremeyiz herhalde. Ya, Ağustos'a girdik, yok ya. Ekim olayını bitiremeyiz. Bence bu balık tutmaya devam etsin. Bu arada her yer dolmuş. Yeni bir yer inşa etmem gerekiyor ve ben unutmuşum. Harika. Bir aile daha gelemeyecek. Üzdü. Evet, aslında burası da bir bahçe için uygun bence. Bakalım bir. Ha, yok. Tek bir bahçe için uygun ama o kadar da verimli bir yer olarak görünmüyor.
Peki. Şöyle bir şey yapalım. Evet, bir evimiz kötü gözüküyor. Şu şekilde yaptığımızda da büyük olacak yani eminim. Aslında tam da büyük olmadı. 2, 4, 5 yer sığıyor. Bence tamamdır. Evet, başka bir şey yapalım derken elimizden de olduk. Ağustos ayında ekim yapılmayacak. Ya şu öküz mü gitti ya? Yani şu diğer öküz gitseydi ya, bekleyen Ulrich'in aa yani üf. Boşa çabalıyorum gibi geldi ama zaten bir ayda ne gibi bir verim olur ki? 3 günde burayı ekebilirler mi? Bence ekemezler. Bitiremezler yani. 16 tane geliyor. Bitirmişler mi? İyi, Allah bereket versin. 16 tane yulaf. Evet, yakacağı birini ayarlamamız gerekiyordu. Şöyle ayarlayalım. Gelişmişten de şurayı alalım orada. Şurası temizlensin. Hatta şöyle yaparsam daha güzel olur. Burada bir bug'da olan birimiz var. Bir öküze rehberlik yapıyor diyor ama gıdım gıdım ilerliyor. Bir öküzümüz burada bekliyor. Evet. Şimdi ayrıca hızarhane kurmamız gerekiyordu değil mi? Evet. Şimdilik şuraya kuralım hızarhaneyi. Bir öküz daha alalım. Şurada dursun. Oo, ne güzel. Harika. Çok iyi. Bizim zaten yemeğimiz yok. Yani şu anda hazineye bir şey yapamayacağız. Haydut kampına gittiğimizde o 2 tane haydut kampı aynı bölgede mi? İkisi de mi çaldı? İkisi de çalmış. Biri yakacak, biri balık. Balığı alırız. Yiyeceğimiz önemli çünkü. Diğerini de hazineye alırız. O zaman artık yapacak. Ya böyle bir şey aklıma geldi. Gidince bakarız. Hangisiydi? Şuradaki bizim odunumuzu çaldı. Şuradaki yiyeceğimizi çaldı. Bir tane de şurada var aslında. Onun için 20 kişi olmamız gerekiyor şu anda.
Biz nüfusu işte ayarlayamadığımız için ne yazık ki hata yaptığım için eksik olduk. Bir ay geç gideceğiz oraya. Evet olsun. Başlar, ya baş taraflar her zaman biraz daha zor hissettirir. Çalışma alanı boş. Bu bitirmiş işini. Güzel, uyarımızı aldık. Burayı alalım. Şöyle. Devam etsin. Kurulumumuzu güzel yaparsak, setup güzel oturursa, burada yulaflar geliyor. 16 tane yulaf. Hadi bakalım. 16 tane yulaf bize bir ay gider yani yaklaşık. Bence gayet iyi. Hiç yoktan yere iyidir. Şimdi ekimlerle vesairelerle uğraşamayacağız ya. Burayı tekrar ekmesinler. Nadas diyelim. Gelecek Mart, Nisan aylarında e, ekimlerle uğraşırız. Evet, aile sayımız. Normalde Eylül ayında gidip buralardan bir şeyler alabilirdik ama yapamadık. Hadi bakalım. Onlar da o yiyeceği yerler büyük bir ihtimal. Yine de deneriz. Bizim için oradaki balık sayısı çok önemli. 15 balık nedir ya? Bir aile yani bir tane balık yemiyor mu? Bir kişi bir balık mı yiyor bir ayda? Öyle bir şey olması lazım. 2, 3, 4 ay. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralığa kadar tamam. Şu hızarhaneye bir kişiyi daha atayalım. Hasat mevsimi başladı. Oraya bir kişiyi atadığımızda toplamaya kimseyi atayamıyoruz. Şöyle yapacağız. Şimdi tahıl ambarından birini çıkartacağız. Buraya koyacağız. Balıkçı kulübesi dursun. Bence oduncu kulübesinden çıkartacağız. Koyacağız. Başlangıcımız böyle olacak ne yazık ki. O zaman burayı da çıkartalım oduncu kulübesini. Bence bu kadar kişi rahat toplar şimdi. Onlar topladıktan sonra tekrardan atamaları yaparız. Zaten küçük yer. Evet, gördüğünüz gibi Sebastian bir öküze rehberlik yapıyor ama bence bug'ı yaşayacağız gibi. Bu şu anda yaşıyoruz zaten de. Bu öküzler boşta. Bunlar da boşta. Bu da bu şekilde ilerliyor. Herkes bu işler niye ilerlemiyor dediğimizde işte bundan ilerlemiyor. Hayır, Nadas. Bir dakika ya. Ekme yapmasınlar.
Nada ha bir dahaki şey için değil mi? O. Yanlış anlamadıysam. Ya da Ekim'den itibaren mi başlayacak? Ekim yapmasın. Ben şurayı bir nadasa alayım. Topladılar herhalde. Tamam. Evet, herkes buraya topluyor. Direkt çevriliyor zaten. Yiyeceği çiftlik evinde. Çiftlik evinde yulaf yığınını aynı şekilde böyle yulafa dönüştürüyoruz. Toplamda yulafımız 13 tane. Sanırım bu kadar kalacak. Başka da yok. Değil mi? Evet. Yiyeceğimiz 5 aya yükseldi. Tabii nüfusla beraber yine düşecek. Biz bir sıkıntı yaşayacağız ama. Kalasımız oldu. Şuradan tuz çıkarmaya başlayacağız. Burası bizim önemli bir sanayi bölgemiz. Bizi hayatta tutabilecek tek yer yani. Hala yulaf yığını var aslında. Yükseliyor. Demek ki bazılarında kalmış. Kimileri bırakıyor. Evet, yiyeceğimiz güzel. Şöyle yapabiliriz. Şu şekilde. Şimdilik bu atamaları böyle e, minnak minnak yapıyoruz ama ileride daha rahat ederiz. Yükseltirken sıkıntı yaşamayız. Ben yine ev kurma fikrim var. Çünkü ama kerestemiz yok. Fikrim var ama şu hızarhane deli dehşet çalışıyor. Onu bir çıkartalım. Evet. Ekim ayında saldıracağız haydut kamplarına. Şöyle bir şey yapsak. Ya da burayı bahçeli yer mi yapsak ki? Şöyle. Şuraya kadar alsak. Şöyle. Yan yana bahçeli ev. Güzel olur bence uzunlamasına. Evet. Dedik ama olmuyor. Evet, oluyor. Şu şekilde yapabiliyoruz. 16 tane keresteye ihtiyacımız var. Hayvanlarla alakalı problem görünüyor. Nedenini bilmiyorum. Büyük bir ihtimal bug'dayız. Onunla alakalı olabilir. Çiftlik evinden de çıkartalım. Tuz yerimiz hazır. Bence buraya hızlı bir şekilde tuz alabilmek için alet sayımız 7. Başlayalım. Yakacağımız 2 ay kaldı. Niye öyle oldu? Bir kişi daha atayalım. O devam etsin. Bu da umarım düzelir. Yani diye umuyorum. Şunları yükseltelim. Belki o evrede bir düzelme yaşayabiliriz. Bilmiyorum.
ufaktan gitmeden önce şuraya 2 kişi var. Tomruk kampına bir kişiyi daha koyalım. Gene çalındı, evet. Yani bu sefer de diğer kamp çaldı şansımıza. Eğer bölgesel zenginliğimizi arttırmazsak eee, kiralık asker tutamayız. Ya bölgesel zenginlik diyorum. Hazineyi. Ne yapsak acaba? İki taraftan da şey alabiliriz aslında. Ya yiyeceklerimizi alabiliriz de öyle mi yapsak yoksa hazine mi yapsak? Bilemedim. Hırsızlar çalıyorlar. Eğer gitmezsek durmazlar zaten. Tuz satışına direkt başlasak. Bu arada aile geldi herhalde. 21 aile tamamdır. Tuz satışına başlayalım. Başlayamayız mı? 25 var. Tuzumuz 50'ye satılıyor. Başlayamıyoruz. Ne satabiliriz? Yakacak odun, kalas falan satabiliriz başta. Evet, bu baş taraflar biraz böyle sürünmece geçiyor ne yazık ki. Böyle bir satalım bence. O da satabilirsek sattıktan sonra geri şey yaparız. İhraç et, kalas. Evet, balık olayı bence bitti. Balıkta birinin durmasına gerek yok. Yani itibariyle. Bunu şöyle yapalım. Zaten az kişiyiz. Bu balık artık büyümez. Tuz verimliliği çok fazla evet ama şöyle yapacağız. Şunu düşüreceğiz. Kereste bekliyoruz tabii ki de evet. Şunu bir hızlandıralım. Ya da yeni ev yapabiliriz de işte şu bahçeli evi şuraya yapayım diye bir heves ettim. Yeterli mal yok. 24. 16. Ha aslında yok malımız var ya. Ürünümüz var. Şu şekilde bence okey. Ee, evet bence okey ya. Şöyle kuralım. Tuzdan da bir kişiyi çıkartalım. Kızarhaneye koyalım bir kişiyi daha yine. Oduncu kulübesi devam ediyor çalışmaya. Ee, inşaatta 2 kişi kalsa yeter mi acaba? Tahıl ambarından çıkartalım. Yemeğimiz yok. İnsanlar şeyden alsınlar. Ambara ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. Var sanırım bir toplama için. Evet. Baş sıkıntılarımızdan biri. Ticaret merkezinde bir çalışma olacak mı bakalım. Şimdi o zaman biz bir gidelim. Aa evet videonun sonuna gelmişiz. Şimdi gördüm. O zaman bir dahaki bölümde haydut kamplarını temizleme olsun. Şimdilik esenlikle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.